Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an institution Herkese merhabalar. Digital Box kanalımıza hoş geldiniz. Ben kendimi tanıtayım sizlere kısaca. Etkolun Turkey ofisinde Finance Specialist olarak bir yıldır görev alıyorum. Bugün yanımızda Seray ve Mustafa var. Audit sürecinden bahsedeceğiz. İkisi de eski denetçi. Sözü size vereyim, bir kendinizi tanıtın. Herkese hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Ben PwC'de yaklaşık stajlarımla beraber 4 sene çalıştım. Aynı şekilde Mustafa arkadaşım da dediğim gibi eski denetçi. Ben de KPMG'de 4 yıl kadar çalıştım. İkimizin de uzmanlık alanları farklıydı aslında. O sigorta kısmında görev yaptı daha çok. Bense daha çok FMCG sektöründeydik. Daha sonra kader yollarımızı reklam sektöründe kesiştirdi. O zaman şimdi audit sürecinden bahsedeceğim için bağımsız denetim nedir? Onunla ilk sorum olarak başlayabiliriz. Hocam müsaade ederseniz. Bir işletmenin yıllık finansal tablolarının makul bir güvence, makul bir doğruluk seviyesi belirlenerek bunların bağımsız denetim kuruluşları tarafından onaylanıp tasdik edilip doğruluğunun kanıtlanması diyebilirim ben aslında genel hatlarıyla. Bağımsız denetim nedir? Bunu genel hatlarıyla açıkladık. O zaman şimdi bir de amaçlarından bahsedecek olursak amaçları için neler diyebiliriz? Yani bir kere çok önemli bir amaca hizmet ediyor bu kuruluşlar. Gerçekten önemli. Hani bunu biraz belki esprisine söylüyoruz ama şimdi şöyle düşünün, bir şirketsiniz ve yatırımcılarınız var, ortaklarınız var, belki halka açıksınız, işte kamudan bir sürü yatırımcınız var. Bağımsız denetim ne yapıyor? Finansal tablolarınızın işte şeffaf, güvenilir ve doğru olduğunun aslında kanıtı. Üçüncü göz olarak tamamen bağımsız bir kuruluş olarak bunu bize kanıtlıyor. Ve bunu halka açık platformlarda yayınlıyor. Ne yapıyor bu da? Doğal olarak yatırımcıları doğru neye yatırım yaptığının şeffaf bir şekilde gösterilmesini sağlıyor. Bu önemli amaçlarından biri. Ekstra olarak Ben ekleyecek olursam çok kısa şekilde şeyi söyleyebilirim. Bir startup'ınız var ve bunu satmak istiyorsunuz. Gelen adamların ilk baktığı şey finansal tablolar. Bunu da bağımsız denetim vasıtasıyla aslında oluşturuyoruz. Ek olarak mesela Mustafa'nın söylediği gibi startup değilsiniz ama bankalarla çalışmanız gerekiyor. Çok önemli bir yatırım yapmanız gerekiyor ve bu yatırım için bir kaynağa ihtiyacınız var. Ne olur? İlk önce bankaların kapısını çalarsınız. Bankalar da size yani hoş geldin babamın oğlu deyip size 100 milyon dolarlık bir kredi vermezler. Bunun için onların da güvenilir bir kaynağa ihtiyacı var. İşte tam olarak bu güvenilir kaynak da bağımsız denetim kuruluşlarından alınan olumlu görüş almış raporlarınız oluyor. Yani bu tip bakış açısıyla baktığınız zaman ileride bir yatırım düşünüyorsanız ya da bir şirkete yatırım yapmayı düşünüyorsanız ya da işte startupsanız şirketinizi exit etmeyi düşünüyorsanız vesaire. Yani bu tip süreçlerde önünüzde her zaman bir bağımsız denetim çıkacaktır. Olması lazım. Kesinlikle. Peki amaçlarından da genel hatlarıyla bahsettik. Peki bu denetim sürecinden bahsedecek olursak denetim süreci için ne diyebiliriz? Mesela fiziki mi yoksa dijital olarak mı denetim Yapılıyor. sürecinden geçiliyor? Ondan nasıl bahsedebiliriz? Yani artık zaten çok dijitalleşen bir ortamdayız. Şirketlerin yani özellikle yurt dışındaki şirketlerin çoğu her şeyi dijital ortamda tutuyorlar ama Türkiye'de %100 bu şekilde olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle de hani biz VUK'a göre de Türkiye'de defter ve kayıt tutma zorunluluğu olduğu için şirketlerin böyle bir zorunluluğu olduğu için hard copy olarak da aslında kayıtlarımız dosyalarda işte 5 sene ticari usul kanununa göre 10 senede VUK'a göre saklanmak zorunda gibi bir zorunluluğumuz var bildiğiniz gibi. İki türlü de denetim yapılabilir. Burada aslında denetimin biraz sürecinden bahsedelim. Öncelikli olarak her şey gibi bir planlama aşaması var. Bu planlama aşamasında ne yapılıyor? İşte şirket araştırılıyor, sektörü araştırılıyor, rakipleri araştırılıyor. Sektörün araştırmasından ziyade biraz daha alanı genişletip makroekonomik bakıp ülkenin durumu, işte ekonomik yapısı ve benzeri
Yani aklınıza gelip gelemeyecek bir sürü araştırmalar yapılabiliyor ki bu size birincisi önce şirket hakkında, ikincisi de business hakkında o varyansların açıklanması için önemli bir backup oluşturuyor aslına bakarsanız. İkinci olarak da denetim aşaması. Burada belki Mustafa arkadaşım bir şeyler eklemek ister. Şirketi, işte sektörü çok iyi şekilde anladık. Ondan sonra da hangi teknikleri uygulayabileceğimizi genel olarak kararlaştırıyoruz. Fiziki inceleme mi yapacağız, recalculation mi yapacağız, ne bileyim belge inceleme yöntemlerini mi uygulayacağız. Diyebiliriz. Çeşitli teknikleri var bu işin. Hani bunları uyguladıktan sonra makul bir sonuca varıyoruz günün sonunda. Bu sonuca vardıktan sonra da artık raporlama sürecine geçiyoruz. Şirket yönetimiyle bu konuda anlaştıktan sonra raporumuzu yazıyoruz, şirkete gönderiyoruz diyelim. Tabii bunların hepsi de bütün kanıtları, Evet, yeterli her şey. kanıtı elde edip denetimi yapılmış olduğunu varsayarak aslında. Sonunda da bir görüş veriyoruz. Aslında buradaki denetimdeki her şeyin varacağı toplam yer bir görüş. Birkaç paragraflık bir görüş. Burada artık gerçekten bir güvenceye vardığımızı ve paydaşlara yeterli güvenceyi sunduğumuzu bu görüşle belirtiyoruz. Yapılan bütün şey aslında bir görüşe varmak için. Buradaki bunun tabii ki backup'ı da yaptığımız teknikler ve incelediğimiz şeyler. Yani aslında bu şekilde bir yandan hem doğruluğumuzu kanıtlıyoruz hem de onay alarak ne kadar güvenilir olduğumuzu banka gibi veya aracı firmalara da kanıtlamış oluyoruz. Kişilere de kanıtlamış oluyoruz. Aynen öyle. Ek olarak burada belki görüşlerden de bahsedebiliriz. 3 tip görüş vardır aslında. Olumlu görüş ki hani herkesin almak istediği görüştür bu. Burada işte dediğimiz gibi belli teknikler uygulandı, denetim yapıldı, yeterli kanıta ulaşabildiğiniz bütün belge ve dokümanları inceleme fırsatınız oldu. Şirket sizden hiçbir şey saklamadı vesaire vesaire. İkinci görüş olumsuz görüş. Belgeler, kanıtlar sağlandı ama maalesef ki sizin söylediğiniz, yapmış olduğunuz kanıtlarla sağlamış olduğunuz belgeler arasında dağlar kadar fark var. Son görüşte görüş vermekten kaçınma ki bence en kötüsü. Bize hep bu en kötüsü diye anlatılır. Çünkü denetim yapılabilecek uygun şeye sahip değilsiniz. Yani aslında bir yandan sabote edilme ihtimali de çok yüksek. Yani karını yüksek gösterebilir, maliyetini daha az gösterebilir gibi. Tabii aynen öyle. Bunu da işte uygun denetim teknikleriyle denetimi yapıp tabii bağımsız denetim standartlarına göre tekniklerinizi yapıp makul güvence seviyesine ulaştığınız zaman okey bu hesaplar okeydir diyorsunuz zaten. Evet. Sen hiç şeyle karşılaştın mı? Olumsuz görüş Ben olumsuz sürecinde. görünüşle hiç karşılaşmadım çünkü hep böyle bilindik şirketlere gidiyordum. Ama yani çok büyük adjustment'larla karşılaştım açıkçası. Yani atıyorum 500 milyon dolarlıktı yanlış hatırlamıyorsam karşılaştığım en büyük adjustment'tı. Adam satışına yazmış ama aslında o satış daha teslim edilmemiş. Sadece faturası kesilmişti ve adam bunu sadece satışına yazmıştı ama daha bu satış daha masa aşamasındaydı yani sadece okeyleşilmiş böyle bir satış yapılacak ama daha ne ürün teslim edilmiş ne mal teslim edilmiş buna dayalı evraklar ve belgelerin hiçbiri yok. Hizmet alınıp verilmedi yani. Aynen öyle yani gün sonunda hizmet alınıp verilmediği için mesela karşılaştığım en büyük adjustment'lardan biri buydu. Biz de görüş vermekten kaçınmıştık. Kaçınmış Çok büyük bir şirket, inanamazsınız yani. Gerçekten isim söyleme. Zan altında bırak. Nasıl peki yani olumsuz görüş vermek? Yani şöyle olumsuz hiç görüş denetim yapamadınız mı denetim gerçekten? yapılamadı. İşte oyalamaktan söyleyeyim. Hani Bugün verdik, şu datalarınızı bugün verdik derken 6 ay gibi bir süre alamadık. Uzun bir Sonunda süre. artık hani ciddi artık daha sonrasında da hani isim vermiyorum ama bu şirket konkordato ilan edip işte kayyum atanan bir şirket. bayağı da Ciddi sonuçlar olabiliyor. Bir de şeyi sorabilir miyim? Şimdi 3 tane görüşten bahsettik. Şartlı görüşte evet şartlı aslında görüşü de evet kesinlikle eklemek aslında lazım. şartlı görüş bir olumlu görüş ama, evet, ama belli konular için olumlu. var. Aynen öyle. Yani kesinlikle doğru söylüyorsun. Özellikle going concern sıkıntısı olan şirketlere yani going concern de ne aslında? Siz bir şirketsiniz. Çok güzel bir satışınız var atıyorum. 100 milyon TL'lik bir cironuz var, satışınız var işte dipte kârlısınız ama satışınızın %90'ını belki de daha fazlasını tek bir şirkete yapıyorsunuz. Ve bu şirket kapansa aslında sizin ilerleyen ticari hayatınızın devam etmesi çok büyük bir tehlikeye girecekse aslında buna biz going concern sıkıntısı deriz. Bu gibi durumlarda da genelde daha çok şartlı görüş verilir aslında. Onu da hatırlattığın çok iyi oldu. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Burada aslında Türkiye'de örnek vermek gerekirse hangi firmalar denetime tabi? Bunun bir ayrımı var mı veya neye göre
karar vererek denetim alınması lazım? Biraz da bundan bahsedelim. Sen başla istiyorsan. Aslında bağımsız denetim belli kuruluşlar için zorunlu. Ama opsiyon olarak isteyen bütün şirketlerde bağımsız denetim yaptırabilir kesinlikle kendisine. alabilir. Bağımsız denetimde önemli olan işte sigorta şirketleri için hazine müsteşarlığı, banka ve finansal kurumlar için BDDK, diğer kamuya açık bütün şirketler için de SPK raporu sunmak zorundasınız. Şimdi bu şeylere tabi şirketlerin hepsi zorunlu olarak denetlemek zorunda. Onun dışında Kamu Gözetim Kurulu'nun yayınlamış olduğu yönetmeliğe göre de 3 tane unsur var. Hani bu 3 unsuru sağlayan bütün şirketler, yani 2 dönem üst üste 2 tanesini de sağlayan bütün şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorunda. Bunlar da nedir? İşte aktif olarak 35 milyonluk büyüklüğe geçmesi, satış hasılat olarak 70 milyona Net geçeceksiniz satış, net evet. hasılat olarak ve 175 kişilik çalışan sayısını 2 yıl boyunca 2 dönem geçerseniz Artık bağımsız siz denetim de yaptırmak zorundasınız. Kamu Gözetim Kurulu tarafından sağlanan bu şartları geçerseniz bağımsız denetim alıp raporlarınızı ilgili mercilere sağlamak zorunda oluyorsunuz. aslında. Artık hani bir de eklemem gerekirse Kamu Gözetim Kurumu bunu kademeli olarak azaltıyor. Eskiden 500 milyon ciroyu aşmanız gerekiyordu. Şu an 175 milyon. Sonra 200'e düşürdüler. 200'e düşürdüler. Şu an 175. Kademeli olarak bütün şirketleri bağımsız denetime tabi tutmak gibi bir amacı var Kamu Gözetim Kurulu'nun. Ki bu aslında çok iyi bir şey. Çünkü şirket dediğiniz ortakların ya da hisse sahiplerinin ya da herhangi bir üçüncü kişinin kasası değildir. Ya da onun mülkiyetinde olan bir şey değildir. Özellikle AŞ ve limited şirketler için konuşuyorum tabii ki. Şirketin çok ayrı bir tüzel kişiliği vardır ve hani bu tüzel kişiliğin kesinlikle onaylanması gerekmektedir. İşte tam olarak bu noktada da biz de bağımsız denetime ihtiyaç duyarız. Yani isterse halka açık olsun, olmasın, bir sürü şey sayabilirsiniz. Yani şirket bir tüzel kişiliktir ve bağımsız denetim alması bu şirketin tüzel kişiliğinin bilançosunun, gelir tablosunun doğruluğunu kanıtlaması gerekmektedir. Hepsinin onaylanması Kesinlikle zaten öyle. iyi bir şey. Peki bir de bağımsız denetimin yanında bir de tam tasdik var. Bu ikisi çok karıştırılıyor aslında. Bir de bunu nasıl açıklayabiliriz? Şimdi bağımsız denetim ikisi de aslında çok ayrı şeyler değil ama ayrı kişi ve kurumlara hizmet ediyor demek de bence Amaçları sakınca farklı olmaz. aslında. Evet. Bağımsız denetimde uluslararası raporlama standartları, kısacası UFRS dediğimiz standartlara göre uygun bağımsız denetim teknikleriyle yapılan bir denetimden bahsediyoruz ve gün sonunda o finansal tablolarımızı UFRS'ye göre adjust ediyoruz ve bu şekilde raporluyoruz. UFRS dediğimiz şey de aslında global bir şey. Tüm dünyanın kabul etmiş olduğu muhasebe standartlarıdır aslında. Yani hani UFRS'ye göre hazırlanmış tablolar bugün İtalya'dan herhangi bir yatırımcı gelse ya da yurt dışında Almanya'dan gelse herkesin anlayabileceği şeydir. Herkesin genel kabul, yani bütün dünyada genel kabul görmüş standart dediğimiz şeydir. Ve o tablolar UFRS'ye göre hazırlanıp bağımsız denetimi yapılmış tablolar olur. Tam tasdikte de aslında işin özünde denetim vardır fakat bu ayrım bence en çok Türkiye'de vardır, yani bilmiyorum. Biraz daha lokal aslında. Evet, çok daha lokal bir şey. Biz bağımsız biz finansal tablolarımızı VUK'a göre hazırlamak zorundayız Türkiye'de. UFRS'ye göre de hazırlayabilirsiniz ama bu opsiyonel. Ama VUK'a göre kesin hazırlamak zorundasınız. Çünkü verdiğiniz bütün vergiler, bütün beyannameleriniz tamamen VUK'a göre hazırlanmış finansal tablolar üstünden veriliyor. Burada da aslında tam tasdik hizmeti de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Tam tasdikte de bir yeminli mali müşavirle çalışıyorsunuz ve VUK'a göre hazırlanmış tablolarınızın onayını ve denetimini alıyorsunuz. Ve beyannameleriniz YMM tarafından ya da YMM ile çalışmıyorsanız, tam tasdik hizmeti alıyorsunuz, bir SMM tarafından onaylanmış oluyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. Şimdi YMM tarafından onaylanmış her şey devlet nezdinde kontrol edilmiş, denetimi yapılmış belge olarak kabul eder. Ve hani sizin devlet nezdinde sizin şirketiniz diğer şirketlere göre belki 10 adım önde başlar serüvenine. Çünkü siz gerçekten bir denetim hizmeti alıp finansal tablolarınızın, VUK'a göre hazırlanmış finansal tablolarınızın doğruluğunu onaylattırıyorsunuz. Aynen öyle. Ve burada da tabii ki hani
daha az incelemeye gelirler ya da ne bileyim yani bir sürü şeyi vardır aslında, avantajı vardır. Yani bence bir şirketin iki hizmeti de mutlaka alması gerekiyor. Özü denetim ikisinin yaptığı şeyde. Sadece kural ve standartlar biraz daha farklı. Denetim normalde ben de hani bu konuda daha çok denetim zamanlarında da hatırladığım şeylerden, denetlenmeyi çok insanlar sevmez ama aslında denetim güzel bir şeydir. Evet. Denetçilere iyi davranın. Evet. Kamu sporu. Denetçilere iyi davranın. Çünkü hani sürekli sık boğaz edilmek değil de hani belli çerçeveler etrafında kalmak daha çok insanları zinde tutan, şirketler için de ekstradan hani faydası olan bir durum. Onlar için de çok iyi bir şey aslında Evet, baktığınızda. yani. Sadece hani Up to date kalıyor en azından aynen insanlar. öyle. Hem çoğunlukla kamuyu sürekli. aydınlatma falan, hissedarlar, pay sahipleri okey. Onları okey ama ya şimdi hani siz çalışıyorsunuz. Yani biz şu an hani masanın öbür tarafındayız Evet, diğer artık. Yani bazı şeyler hala insan gücüyle yapılıyor ve insan beyni de bir noktaya kadar, yani bir şeye 12 saat baktığınız zaman onda hata yapma oranınız çok yüksek. Finansta öyle bir şey ki yani en ufak bir şeyi hata yapsanız size çok büyük sonuçlar doğurabilir. Ama bu denetimi aldığınız zaman yanlış yaptığınız şeyi düzeltme ihtimaliniz var ki bu çok güzel bir şey. Bir tık Aslında önüne geçmiş çalışanların da oluyoruz bu aslında. gözle bakabiliyor olması gerekiyor olaylara. Hani amaç onları denetlemek değil de hani insanın yaptığı bir çalışmayı denetleyip herhangi bir hata varsa bunun önüne de geçebilmek. Evet. Özellikle de bir sonraki dönemlerde ya da physical year'da o tam düzeltilebileceği bir zaman varsa o zamanı o çalışana veriyor olabilmek. Yani bu aslında hani sadece üçüncü kişilerden ziyade çalışanın kendisine de çok büyük bir katkı. Dediğim Kesinlikle. gibi kendisini update edip daha çok öğrenme, o hatayı bir daha yapmama vesaire vesaire bir sürü olumlu özelliği de var denetimin. Evet, o zaman. Ek olarak bir şey. Ek olarak evet. şunu belirteyim. Aslında denetim hani genel olarak bahsettik. Farklı şirketlerde de hani bunu gördüğüm için hani paylaşma gereği düşünüyorum. Normalde insanlar denetim konularına çok fazla kıymet vermiyor. Ama cidden önemli bu işler. Evet. Yani sizi gerçekten ipten de alabilir zamanı geldiğinde. O yüzden hani buradan sonrasında bazı insanlar farklı işlerde çalışabilir, farklı şirketler kurabilir. Bu konulara kesinlikle ve kesinlikle gerekli önem vermelerini tavsiye ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün audit süreci hakkında sizlere genel hatlarıyla bilgi vermek istedik ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Peki finansal sektörün kimden? So why should an institution?